Bir teori düşünün. Size zaman döngülerinin olduğu, insan sezgisini zorlayan evrenler kurabiliyor. Ama gözlediğimiz evreni, yani hızlanarak genişleyen bu evreni kurmakta zorlanıyor. Bu teori sicim teorisidir. Sicim teorisi doğadaki en küçük parçacıkları nokta gibi değil, titreşen küçük iplikçikler gibi düşünür. Bu fikir kuantum fiziği ile kütle çekimini aynı çatı altında birleştirmek için ortaya çıkmıştır. Yani hedefi çok büyüktü. Evrenin en küçük ölçeği ile en büyük ölçeğini aynı dilde anlatmak. Ama burada beklenmedik bir sorun var. Sicim teorisi bazı matematiksel kurulumlarda Gödel tipi evrenleri taşıyabiliyor. Gödel tipi evrenler dönen evren modelidir. Bu modelde kapalı zaman benzeri eğriler denen çok tuhaf yollar ortaya çıkar. Uzay zamanı yapısı öylesine bükülür ki bir yol izlediğinizde kendi geçmişine dönüyormuşsunuz gibi bir geometri oluşur. Bu gerçek bir zaman makinesi demek değildir. Daha çok genel göreliğin ve kuantum kütle çekiminin sınırlarını test eden teorik bir laboratuvardır. Gödel evreni ile ilgili bir makalede bu tür Gödel geometrilerinin bazı süper kütle çekim yapıları üzerinden sicim teorisi içine gömülebildiği gösterilmiştir. İşte paradoks burada başlıyor. Teori bu kadar egzotik bir evreni matematiksel olarak barındırabiliyor. Ama bizim evrenimizin en temel özelliğini, yani hızlanarak genişlemesini tam kontrollü biçimde üretmekte ciddi zorluk yaşıyor. 1998'de uzak süpernova gözlemleri evrenin yalnızca genişlemediğini, genişlemesinin hızlandığını da gösterdi. Bu keşif 2011 Nobel Fizik Ödülü'ne konu oldu. Karanlık enerji bu hızlanmayı açıklamak için kullanılan bir isimdir. Fakat karanlık enerjinin gerçekte ne olduğu hala temel olarak açık bir sorudur. Burada karanlık enerji ifadesini gizemli bir madde gibi düşünmemek gerekir. Karanlık enerji evrenin büyük ölçekte neden daha hızlı genişlediğini açıklamak için kullanılan genel attır. Boş uzayın kendisinin bir enerjisi vardır. Bu enerji madde gibi çekmez. Tam tersine kozmik ölçekte genişlemeyi hızlandıran bir etki gibi davranır. Bu en sade fikre kozmolojik sabit denir. Sabit denmesinin nedeni zamanla değişmeyen bir boşluk enerjisi gibi davranmasıdır. Eğer karanlık enerji gerçekten böyle sabitse, evrenin uzak geleceği çok soğuk, çok seyrek ve çok yalnız bir yapıya doğru gider. Ama sicim teorisi açısından sorun tam da burada büyür. Sicim teorisi normalde yalnızca bizim bildiğimiz 3 uzay ve bir zaman boyutuyla çalışmaz. Daha fazla boyut ister. Bu ek boyutlar gözümüze görünmez. Çünkü çok küçük ölçeklerde kıvrılmış kabul edilir. Buna kompaktifikasyon denir. Bir parça hortumunu uzaktan bakınca ince bir çizgi gibi görürsünüz. Yakından bakınca hortumun çevresinde bir dairesel boyut daha olduğunu fark edersiniz. Sicim teorisindeki ek boyutlar da buna benzer şekilde çok küçük ölçekte kıvrılmış gizli yönlerdir. Bu gizli boyutların şekli bizim 4 boyutlu evrenimizde hangi parçacıkların olacağını, kuvvetlerin nasıl davranacağını ve fizik yasalarının hangi değerlere sahip olacağını belirler. Bu teori üzerine geliştirilen Landscape Swamplands kuramı da bu ana fikri net biçimde gösterir. 10 boyutlu teori tek olabilir. Fakat gizli 6 boyutun geometrisi değiştikçe 4 boyutta farklı evrenler ortaya çıkar. Burada ikinci önemli terim geliyor. Modül. Modül gizli boyutların ayar düğmesi gibi düşünülebilir. Ek boyutların hacmi, şekli ve bükülme biçimi bu ayarlara bağlıdır. Bu ayarlar sabitlenmezse fizik de sabit kalmaz. Parçacıkların kütleleri, kuvvetlerin şiddeti ve evrenin genişleme davranışı değişken hale gelir. Bu yüzden sicim teorisinde modül sabitleme çok önemlidir. Modül sabitleme gizli boyutların ayarlarını belirli değerlerde kilitlemek demektir. Evrenin kararlı görünmesi için bu kilitlenme şarttır. Burada vakumdan da bahsetmek durumundayız. Vakum günlük dildeki boşluk anlamına gelmez. Fizikte vakum sistemin en temel enerji düzenidir. Bir evrenin modelinin hangi dengede durduğunu gösterir. Eğer bu vakum pozitif enerjiye sahipse ve uzayı hızlanarak genişletiyorsa buna de Sitter vakumu denir. Gözlediğimiz hızlanan evren büyük ölçekte de Sitter benzeri bir davranışa yakındır. Bu yüzden sicim teorisi bizim evrenimize benzeyen bir model kurmak istiyorsa pozitif enerjili ve kararlı bir de Sitter yapısını açıklamak zorundadır. Fakat işin zor kısmı şudur. Sicim teorisinde anti-de Sitter denen negatif enerjili vakumları kurmak daha doğal görünürken de Sitter vakumu çok daha kırılgan bir yapıdır. Bir topu çukurun dibinde tutmak kolaydır. Çünkü top zaten aşağıda kalmak ister. Ama bir topu hafif eğimli kaygan bir tepenin üzerinde dengede tutmak zordur. Küçük bir etki bile topu aşağı yuvarlar.
Sicim teorisinde de De Sitter benzeri evren kurmak çoğu zaman böyle görünür. Pozitif enerjili bir denge kurarsanız, sonra sistemin aslında gizli bir yönde kaymaya hazır olduğunu fark edersiniz. Bu gizli kayma yönüne teknik dilde takyonik kararsızlık denir. Takyon kelimesi bilim kurgudaki ışıktan hızlı parçacık anlamıyla karıştırılmamalıdır. Buradaki anlamı şudur: sistem dengede gibi görünür ama aslında o denge güvenli değildir. Çok küçük bir bozulma evren modelini başka bir enerji düzenine sürükler. 2003'te önerilen KKLT yapısı bu yüzden çok önemliydi. KKLT, sicim teorisinde de De Sitter benzeri vakumlar elde etmek için en ünlü girişimlerden biridir. Fikir temel olarak şuydu: önce ek boyutların ayarlarını sabitle, sonra negatif enerjili bir yapıyı ek bir katkıyla yukarı kaldırarak pozitif enerjili bir yapıya çevir. Bu yukarı kaldırma işlemine uplift denir. Önce çukurda duran bir sistemi kuruyoruz. Sonra onu gözlemlediğimiz hızlanan evrene daha çok benzeyen pozitif enerji seviyesine taşıyoruz. KKLT makalesi de tip 2b sicim teorisinde metastabil De Sitter vakumlar inşa etmeyi hedefleyen temel çalışma olarak kabul edilir. Bir model yazmak ile o modelin gerçekten tam kontrollü olduğunu göstermek aynı şey değildir. Tam kontrollü demek, yaklaşık hesaplara güveniyorsunuz, ek boyutlar yeterince büyük, sicim etkileşimleri de yeterince zayıf. Kuantum düzeltmeleri hesabı bozmuyor ve bütün modüller gerçekten sabit kalıyor şeklinde yorumlanmalıdır. Yani modelin altındaki zemin kaymıyor. Danielson ve Van Riet'in makalesi tam bu noktaya odaklanıyor. Onlara göre sicim teorisinde De Sitter vakumu inşa etmek için yaklaşık 20 yıldır çok büyük çaba harcandı. Fakat tam denetimli, tartışmasız 4 boyutlu bir De Sitter vakumu elde edildiği iddiası hala sorunudur. Bunun sicim teorisi için yalnızca kötü haber olarak okunmaması gerekiyor. Aksine teorinin bize karanlık enerji hakkında daha derin bir şey söylüyor olabileceği savunulmaktadır. Şimdi büyük resim netleşiyor. Bir tarafta gözlem var. Evren hızlanarak genişliyor. Diğer tarafta sicim teorisi var. Ek boyutlar, modüller, brainler, zarlar, akılar ve kuantum düzeltmeleriyle bizim evrenimize benzeyen bir çözüm kurmaya çalışılıyor. Ama tam aradığımız şey, yani kararlı ve pozitif enerjili De Sitter vakumu, teorinin içinde çok zor yakalanıyor. Buradan landscape fikrine geçelim. Landscape manzara diye çevrilebilir. Sicim teorisinde landscape farklı gizli boyut geometrilerinden ve farklı enerji düzeylerinden doğan çok büyük aday evrenler kümesi demektir. Yani tek bir temel teori çok sayıda farklı 4 boyutlu fizik üretebilir. Landscape her şeyin serbest olduğu bir alan değildir. Tam tersine hangi evrenlerin gerçekten tutarlı olduğunu ayırmaya çalışan dev bir haritadır. Bu haritanın dışında kalan bölgeye swampland denir. Swampland bataklık demektir. Buradaki anlamı şudur: bazı teoriler düşük enerjide tutarlı görünür. Matematiksel olarak güzel çalışır. Parçacıklar, alanlar, kuvvetler yerli yerinde görünür. Fakat bu teoriler gerçek bir kuantum kütle çekimi teorisinden çıkamaz. Yani yüzeyde düzgün görünen model derinde köksüzdür. Çünkü bir modelin 4 boyutta güzel görünmesi onun sicim teorisi gibi tam bir kuantum kütle çekimi teorisinden geldiği anlamına gelmez. De Sitter Swampland önerisi, kararlı ve pozitif enerjili De Sitter vakumlarının kuantum kütle çekimiyle uyumlu olmayabileceğini söyler. Bu kesinleşmiş bir yasa değildir, fakat ciddi bir araştırma programıdır. Obiet, Oguru, Spoduneyko ve Wafa'nın 2018 tarihli çalışması sicim teorisinde kontrollü De Sitter vakumu kurmanın zorluğunu bu yönde yorumlayan etkili metinlerden biridir. Bu noktada dikkatli olmak gerekir. Buradan sicim teorisi yanlışlandığı sonucu çıkmaz. Aynı şekilde bizim evrenimiz sicim teorisine kesinlikle uymaz sonucu da çıkmaz. Sicim teorisi bizim karanlık enerji dediğimiz şeyi kozmolojik sabit olarak yorumlamamıza direnç gösteriyor. Bu direnç bize iki yol açar. Birinci yol, sicim teorisinde gerçekten De Sitter vakumları vardır. Fakat elimizdeki yöntemler henüz onları tam kontrollü biçimde göstermeye yetmemektedir. Nitekim bu tartışma kapanmış değildir. Yeni aday De Sitter inşaları önerilmektedir. Örneğin 2025'te yayınlanan bir çalışma KKLT çizgisinde aday De Sitter vakumları inşa ettiğini bildirir. Fakat alt düzey düzeltmelerinden sağ çıkma ve nicemleme koşullarının tam anlaşılması gibi açık problemlerin sürdüğünü de belirtmemiz gerekir. İkinci yol daha radikaldir. Karanlık enerji gerçekten sabit değildir. Evrenin hızlanması boş uzayın değişmeyen enerjisinden değil, çok yavaş değişen dinamik bir alandan kaynaklanır. Bu fikre çoğu zaman quintessence denir.
Quintessence, karanlık enerjiyi donmuş bir sabit olarak değil, zaman içinde evrilen bir alan olarak düşünür. Bu fark küçük görünür ama kozmoloji için devasa sonuçlar doğurur. Eğer karanlık enerji sabitse evrenin geleceği bir tür sonsuz seyrelme yönüne gider. Eğer karanlık enerji zamanla değişiyorsa evrenin geleceği çok daha farklı olabilir. Hızlanmaz, zayıflayabilir, yön değiştirilebilir veya başka bir kozmik evre başlayabilir. Burada sicim teorisi yalnızca parçacıkların teorisi olmaktan çıkar. Evrenin kaderini sorgulayan bir filtreye dönüşür. Şimdi başlangıçta kurduğumuz paradoksa geri dönelim. Sicim teorisi bazı kurulumlarda Gödel tipi, dönen ve zaman benzeri yapılar oluşturmayı içeren uzay zamanları barındırabiliyor. Bu teorinin tuhaf geometrilere tamamen kapalı olmadığı da gösterilmiştir. Ama bizim evrenimizin gözlenen en temel özelliği olan hızlanan genişlemeyi kararlı bir de Sitter vakumu olarak üretmek çok daha zor görünür. Bu tuhaf bir tersliktir çünkü insan sezgisi şunu bekler. Zaman döngüsü gibi uçuk bir evren zor olmalı. Bizim evrenimiz kolay olmalı fakat teorik fizik çoğu zaman sezginin tersine çalışır. Matematiksel olarak tuhaf olan bazen daha kolaydır. Gözlemsel olarak tanıdık olan şey ise teorinin en derin sınavına dönüşür. Bugün kozmolojinin standart modeli evrenin büyük ölçekli davranışını karanlık madde, karanlık enerji ve sıradan madde bileşenleriyle çok başarılı biçimde açıklar. Planck verileri 6 parametreli standart kozmoloji modelinin kozmik mikrodalga arka plan verileriyle güçlü uyum verdiğini göstermiştir. Ama başarı her şeyin anlaşıldığı anlamına gelmez. Standart model evrenin nasıl davrandığını çok iyi tarif eder. Sicim teorisi ise daha derinden şunu sorar. Bu davranış kuantum kütle çekimi açısından gerçekten izinli mi? İşte video boyunca izlediğimiz gerilim budur. Gözlem bize hızlanan evreni verir. Kozmolojik sabit bunu en sade biçimde açıklar. Sicim teorisi bu sabiti temel bir vakum enerjisi olarak üretmekte zorlanır. Swampland fikri ise bu zorluğu teknik bir aksaklık değil, doğanın daha derin bir kuralı olarak okumayı önerir. Karanlık enerji boş uzayın sabit enerjisi değil, kuantum kütle çekiminin izin verdiği daha dinamik bir yapının izidir. Peki bunu test etmek için ne gerekir? Birincisi, karanlık enerjinin zamanla değişip değişmediğini daha hassas ölçmek gerekir. İkincisi, galaksilerin dağılımı, süpernovalar, kozmik mikrodalga arka plan ve kütle çekimsel çözümlerin yaklaşık değil tam kontrollü biçimde çalıştığı gösterilmelidir. Bu üç test alanı birleşmeden karanlık enerjinin gerçekten sabit mi yoksa dinamik mi olduğu kesin biçimde ayrıştırılamaz. Bu yüzden de Sitter problemi yalnızca sicim teorisinin iç sorunu değildir. Karanlık enerjinin ne olduğunu, boşluğun gerçekten boş olup olmadığını ve kuantum kütle çekimin hangi uzay zamanlara izin verdiğini aynı anda sorgulayan bir düğümdür. Evren hızlanarak genişliyor. Bunu gözlüyoruz. Ama artık asıl soru evrenin hızlanması boş uzayın sabit bir özelliği mi yoksa doğanın hangi evrenlerin gerçekten var olabileceğine dair daha derin bir kuralının görünür izi mi? Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.